Herkese merhabalar sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Tugay. Yepyeni bir mobil MMORPG oyunuyla beraberiz. Mu serisinin en iddialı mobil üyesi Mew Dark Awakening oyununa bakacağız seninle beraber. Yine Webzen işbirliğiyle arada başka firmaların işbirliğiyle çıkan bu yapım klasik Mu ruhunu yine Unreal Engine 4 motoruyla geliştirip mobile getirmişler. Oyun yeni çıktı. 3-4 gün oldu çıkalı. Language ayarlarına da istersen şöyle bir bakalım. Türkçe dil desteğimiz yok bu oyunda. Onun dışında seninle birlikte bir server seçeceğiz sevgili dost, başlayacağız. Ondan önce bilmeni gerekmesi, yani bilmen gerekenleri söyleyeyim sana. Bu oyunda daha önce oynadım da bu tarz bir oyun mu oyunları dersen oynadım. Birçok versiyonunu No Commentary kanalımda oynadım. Olayı size söyleyeyim. Oyunda ekipman geliştirme vardır. Ekipman geliştirmeden ziyade boss challenge'lar vardır. Oyunda VIP sistemi vardır. VIP sistemi kaça kadar gider bilemem. Onun dışında Swordsman, Mage ve Archer sınıfları varmış. Bir sınıf daha gelecekmiş ama daha sonra. Şimdi sevgili dostlar, bu oyun Pay to Win'dir. Mage sınıfımız varmış, bir de Archer sınıfımız varmış. Şöyle baktığımız zaman bence biz Mage seçelim sevgili dost. Evet, Mage seçelim, ismimizi yazalım. Ondan sonra devam edelim seninle birlikte. Bir girelim. Bir bakalım, ayarlara bakalım. Onun dışında otomatik oynanışa sahiptir. Siz de oynayabilirsiniz ama siz oynarsanız pek bir şey anlayabileceğinizi zannetmiyorum hissiyat olarak. Başka da söyleyebileceğim pek bir şey yok. Oyun içerisinde pet vardır, binek vardır. Pet ve bineklerinizi de geliştirebiliyorsunuz. Bunlar üzerinden özellik çekebildiğinizi biliyorum. Şimdi sevgili dost, shop kısmına girdiğimizde buradaki şeyleri parayla veya elmasla alabiliyor musunuz? Bu şekilde taşlar vardı. Jewel diye geçiyor aslında bunlar. Jewel'ların bir benzeri. Şunları itemlere basabiliyorsunuz. Zaten üzerinde gear ekipman yerinde kullanabileceğinizden bahsediyor zaten. Event'larda ve shop'lardan alabiliyorsunuz. Ayrıca buna benzer taşlar vardır kırmızı. O taşlarla da itemlerinizi yükseltirsiniz sevgili dostlar. Onun dışında istersen bir göreve gidelim, başlayalım. Şu anda da oyunu %14 indiriyoruz. Görmüş olduğun gibi bir tane jewel veriyor sanırsam ki. Bakın şunlar. Şunlar ise bunlarla da iki ekipmanlarınızı level arttırabiliyorsunuz. Ama şu an o sistem büyük bir ihtimalle kapalıdır. Birazcık sesini açabiliriz istersen. Şöyle bir bakalım. Azıcık da sesini açabiliriz. Şimdi oyunu indirsin. Başka neler varmış sevgili dost? Şurada karakter ekranımız varmış. Karakter ekranımızı görebiliyoruz. Bir altında stat puanları verebiliyoruz. İstersek buradan zaten Recruitment dediğiniz zaman burada Recruitment'e tıklarsanız karakterinize göre stat puanı otomatik verir. Kong Farm dediğinizde onaylamış olursunuz. Statlarınızı da buradan görebiliyorsunuz yüzdelik olarak. Onun dışında sevgili dost skill bölümümüz varmış. Burada bir bakalım. Mesela bu nereden alınıyormuş? Main questlerden alınıyormuş ki bunları almadan açamazsınız. Level 120, 140, level 160'a kadar gidiyor bak. Onun dışında başka ne var diye bakarsanız Action House dediğimiz bir sistem var. Şu an kapalı galiba. Ne diyor? 65 levelde açılıyormuş Action House. Oralardan da item satıp alınabiliyor diye biliyorum. Şurada da bir dediğim gibi başka bir şey. Şurada bir main chat olayı var. Başka da bir şey göremedim. Silahımızı aldık sevgili dost. Bir çıkalım istersen. Harita görünümleri de bu şekilde. Ya çok da fazla üst düzey bir şey beklemenize gerek yok. Combat Power kasıyorsunuz zaten. VIP sistemi de bak burada. Hemen gözüme çarpmışken alabileceğiniz ekstra özellikleri görebiliyorsunuz. Kaça kadar gidiyormuş. Level 20'ye kadar gidebiliyormuş. Dragon alıyorsunuz level 20'de. XP'niz artıyor. Girdiğiniz boss challenge'larındaki challenge'lardan alacağınız 2x drop diyor. 2x challenge boss'u kestiğinizde 2x drop alıyorsunuz falan filan. Oradan bakıp özelliklerini de görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Yani bu oyunun genel yapısı zaten böyledir. Birçok kez de buna benzer oyunlar hem mu oyunları olsun buna benzer oyunlar oynadık zaten biliyorsunuz ama combat power kasılan oyunlarda ben her zaman söylüyorum çok uzun süreli ben oynamıyorum. Kesinlikle oynayabildiğim oyunlar değildi zaten. Ama 2026 yılındayız. Yeni gelen mobil oyunları da zaten söylediğim gibi seçmeden paylaşmaya devam ediyoruz. Tabi insanlar alır oyuna milyon yatırır yatırmaz bu tartışılır veya tartışılmaz bilemem. Ama adamın zevki ise sen bunu tartışamazsın bir şey diyemezsin. Bu da beni ilgilendirmez. Benim amacım ise zaten hep yeni mobil oyunları oynayıp sana atmak. Ama Türkiye'de en yeni mobil oyunları bulabileceğin tek kanalda benim onun da bilgisini sana vereyim. Çünkü çoğu oyuna erişimim vardır.
İlk skillimiz de burada açıldı. Şu kitaplarla açılıyormuş sevgili dost. Lightning skillimizi de açmış olduk bu sayede. Combat power'ımız da yine yükseldi. Ödüllerimizi alıyoruz. Gördüğün gibi çantamız var. Sağ solda itemleri görebiliyorsun. Ufak tefek itemler de düşüyor. Bu döngüde genelde gider. Bundan sonra boss challenge'larına falan gireriz. Bir 10-12 dakika yaparız. Çok fazla uzatmayız. Boss challenge'larını falan görürüz. Aslında çok ileriye gitmeye gerek yok diye düşünüyorum. Petleri binekleri de görevlerden alırsınız. Belli 20-25 levele kadar oynamanız gerekiyor ama şu an 15 level olduk bile. Fark ettiysen. Söyleyebileceklerim bu kadar yani. Tam anlamıyla oyun oynamak istersen böyle oynanıyor. Ya daha önce oynadınız mı bilmiyorum da tabii ki de oynamışsınızdır yani. Mobil oyun oynayan insanlar bu tarz oyunları zaten oynayıp deniyor. Çok uzun süre bu oyunları oynayan insanlar da var. Mesela Tayvan, Tayland'daki bak boss challenge hemen geldi bak. Boss challenge'lar açıldı. Solo boss diyor. Bak boss challenge'lar bu şekilde oynarsın. İtem düşürürsün ama bir yerden sonra girdiğinde itemlerinin zayıf kalacağı için bunları kesemeyeceksin. Şimdi level 15 olduğu için çok rahat bir şekilde kesiyorsun ama level 60-70 olduğunda ondan sonra çatır çatır senden para istemeye başlayacak. Umarım ki beni anlıyorsundur sevgili dost. Zaten ilk başta sana bunu hissettirmemek için elinden geleni yapacak zaten. Bu şekilde hiç bilmeyen adam diyecek ki ho itemleri veriyor bak işte mükemmel ötesi falan filan diyecek. Bunları yaparsanız bunlar gün 1 gün 2 gün 3 diye gidiyor. En son binek falan alabiliyorsunuz. Bak görevleri yapınca hepsi tamamlanıyor. En son şu bineği alabiliyorsunuz. Galiba o da Legendary binek sevgili dostlar. Ama onlar mağazalardan da alınabiliyordu diye biliyorum. Mağazadan yani tam olarak skill kitapları mı alınabiliyormuş? Evet mesela skill kitaplarını falan da alabiliyor musunuz isterseniz. Hepsini açabiliyorsunuz galiba. Bak item yükseltme ekranı hemen geldi bak buraya. Şurada item yükseltme ekranlarda görebileceksin. En son sağdakini before after diyor ya. Before'la başlıyorsun. After bu şekilde parıltılı zaten. Bak hemen bir tanesini bak bu taşlarla basabiliyorsunuz. Solo boss'tan düşüyormuş. Tam tahmin ettiğim gibi bir yerden sonra alamayacaksın. Çünkü o boss'ları kesemezsin. Solo boss'a git diyor yine. Bak buradan da düşüyor. Görüyor musun? O Jewel'lardan falan da düşüyor. Yani döngü bu şekilde. İtemler mavi, pembe, sarı legendary şeklinde de gidiyor. O itemlerde parıl parıl parlatabileceğin jewel'lar var. Atak defans basabileceğin jewel'lar var. Yani var da var. Bilmem hangi birini sayayım yani. Bu tarz oyunlarda kanalımda birkaç tane daha buna benzer oyunlar da var. Sevgili dost. Ya bilemiyorum. Tabii ki de sizin fikirlerinizi alıyorum ama bak mesela bunu giyemiyorsun. Çünkü agility falan zayıf. Hemen onu da göstereyim. Niye giyemiyorsun? Çünkü burada puanın yetmiyor. 10 puan recommended dediğimiz zaman bakalım yetecek mi agility falan. Evet şu anda yetti bak mesela hemen tak diye giydin itemin mavi oldu bunu da giydin hemen. Bunu giyemiyorsun yine agility falan int yetmiyor. Onun için de birkaç level daha almak gerekiyor sevgili dostum. Oyun döngüsü de bu şekilde ama bu tarz oyunları da oynayan hastası da çok şimdi. Bak mesela mount kısmı falan mı açıldı bilmiyorum ki. Burada yaptığımız jewel veriyor bir tane. Bunu alalım. Onun dışında sevgili dost şu ha itemi kaç yap diyor. 3 yap diyor galiba. Tamam 3 level yaptık bastık. Şunun ödülünü alalım. Ondan sonra 4 tane yaratık kesmemiz istiyor. Gidelim onları keselim. Şu anda zaten 8 dakika oldu. 10 dakikada olursa bunu bitiririz zaten. 11 dakika falan 12 dakika yaparız max. Çok da fazla uzun gitmeye gerek yok. Bak şu ekranda da sevgili dost bak yaptın. Claim dediğinde altta bak gidiyor ufak ufak alabileceğim böyle ödüller var işte. Hepsinin en sonunda da bineği alıyorsun. Top up'lar geldi. Bunun içerisinde tabii ki de legendary item'lar var. Onları siz kendiniz bakarsınız. Jewel'lar falan var. Bak mesela atağınızı falan arttırıyor gördün mü? Bu atak jewel'ı hem de medium olanı. Bu defans bak görüyor musun? Hani hiçbir jewel'ı bu şekilde devam ediyor. Oyunun döngüsü bu şekilde ama ben dediğim gibi bu oyunlara çok uzun süreli zaman harcamıyorum. Normalde eskiden olsa eskiden harcıyordum bu oyunlara zaman. Hani oynuyordum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ama o zamanlar tabii biraz daha yaşımız ufaktı ve tarz hep bu tarzda ama şimdi önümüzde Final Fantasy 14 Mobile gibi bir oyun duyuruldu. Honor of Kings World gibi bir oyun duyuruldu. Açık dünya oyunu. Onun dışında
Ona benzer 2-3 tane yine kanalımda paylaşmış olduğum oyunlar gelecek. Açık dünya dün oynadık. Bak mesela Tencent'ın yeni Nissan Feature açık dünya oyunu, neler neler gelecek. Şimdi bunlar gelecekken ve arada çok iyi MMORPG oyunları varken kalkıp bu oyuna ben şimdi bir yıl bunu oynayıp da kanalımda paylaşmanın bir mantığının olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Bu boss challenge'ı da yapalım. Ondan sonra büyük bir ihtimalle binek falan verecektir. Binekleri falan da sana göstereyim. Ondan sonra bitirelim sevgili dost. Yani ben mantıklı bulmuyorum. Tabii ki de bu fikir olayı kişiden kişiye değişebilen bir yapıdır. Sen çok da zevk alıyor olabilirsin yani. Bu dediğim gibi yani tarz meselesi olduğu için. Şimdi oyunlarda ben çok tartışmaya aslında insanlarla girmiyorum. Yani bildiğim için kişisel onu yapmıyorum. Yani insanlar 10 yıl önce çıkmış bir oyunu da sevip oynayabilirler. Ben bunu da içtenlikle karşılayabilirim. Ama kalkıp bana dersen ki işte ya 10 yıl önceki çıkmış Toram Online şimdiki gelecek Final Fantasy Mobile oyunundan daha iyi dersen ben de sana derim ki benimkini alır halay mendili yaparsın. Öyle de bir dünya yok. O kadar da abartmayacaksın. Ee, Öyle bir şey de yok. Kusura bakma şimdi. Mesela yine bir boss challenge girelim çıkalım, ondan sonra binek verecek galiba. Ya öyle bir şey de yok ama bana dersen ki ben eski tarz oyunları oynamayı seviyorum ama bunu anlayabilirim. Buna kapasitem yeter. Veya dersin ki benim cihazım eski, cihaz alamıyorum. Veya dersin ki ben çok yoğun çalışıyorum. Akşamları gelip böyle bu tarza benzer bir zaman geçirmelik oyun arıyorum. O ayrı bir olay. Yani ona bir şey diyemem. Ama dediğim gibi yani sen kalkıp da 10 yıl önceki bir çıkmış oyunu şeyden iyi dersen onu geç abi. Bak mount'lar açıldı. Mount da bu şekilde aktif ediyorsunuz. Şu muydu size vereceği binek? Bilmiyorum, burada görebiliyorsunuz. Çok çeşitli. Ha, şunu da size veriyor zaten şuradaki ödevleri yaptığınızda. Şunları yaptığınızda alabiliyorsunuz, burada görebiliyorsun. Tamamen bu şekilde sevgili dost, 12 dakika oldu. Mount'ları da gördüğünü düşünüyorum. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Yeni mobil oyunlar geldikçe kanalımda bulabileceksin. Türkiye'deki en yeni mobil oyunları bulabileceğin kanalda bu kanaldır. Çünkü birçok çıkmış veya çıkmamış oyunlara erişimim vardır. Gerek emülatör gerek iPad. Şu anda telefonumuz evet yok, bozuldu. Ama gönül isterdi ki elimde hem Android hem iOS cihazım olsun. Son model. Ben sana bütün Android'de bu tarz oyunları veya çıkmamış oyunları nasıl indirebileceğini de adım adım göstermek isterdim. Hani net bir şekilde sana oyunların betasını, early access'lerini oynatmak isterdim ama imkan yok. Bunun için kusura bakma. Görüşmek üzere bir sonraki mobil oyunlarda. Hoşça kal.